Horabox'tan herkese selamlıyoruz. Bugün yine değişik bir konuyla beraber Burak Bayram'la kamera karşısına geçtik. Son dönemde saat markalarının müşterilerinin taleplerini dinlediği gibi biz de izleyicilerimizin, takipçilerimizin taleplerine kulak verdik. Ve son dönemde çok aslında konsantre olmadığımız bir segmenti, bir modeli beraber burada masaya yatırmaya karar verdik. Casio G-Shock, ben eminim bizi seyreden neredeyse tüm saat severlerin saat geçmişinde bir model vardır. Ama son dönemde, şimdi Burak'la zaten onu konuşacağız, Casio G-Shock GA 2100 çılgınlığı diye bir şey ortaya çıktı. Ve biz de bu konuya kayıtsız kalamadık. Horabox ekranlarında bunu masaya yatırmaya karar verdik. Evet Burak, son herhalde 2 sene. Yani yaklaşık 2 senelik bir zaman. Evet, her yerde, her şekilde, farklı şekillerde Casio G-Shock GA 2100 duymaya başlıyoruz. Bizde bile vardı. Evet, yani bizde hepimizde var. Bu GA 2100 özeline geçmeden, yani Casio G-Shock'un bir ufak, kısaca tarihini bir öğrensek senden. Tabii, anlatayım. Şimdi Casio çok uzun zamandır hem saat hem de elektronik enstrüman üreten bir marka. Tasarım mühendislerinden Kikuo Ibe bu konunun bu Project Team Tough diye bir ekip yaratıyor ve darbelere dayanıklı bir saat yapmak istiyor. Bu saati yapmak istemesindeki motivasyon da eBay'e dedesi çok güzel bir cep saati hediye ediyor. Fakat bu cep saatini düşürüyor, kırıyor ve çok üzülüyor. Bunun üzerine diyor ki benim düşünce bir şey olmayan bir saat yapmam lazım. 1981'de bunlar Casio'da Ar-Ge çalışmalarını start veriyorlar ve 2 senelik bir Ar-Ge çalışması sonucu 1983'te DW5000C olarak ilk G-Shock piyasaya çıkıyor. Bu arada bununla ilgili komik anılar da var. Ben daha önce bununla ilgili hem bir yazı okumuştum hem de fuar standında gidip konuşmuştum. O dönem Casio binasının çatısından aşağı Ibe prototip saatleri atarak aslında deneme yapıyorlar. Yani. Aynen öyle ve Casio binasında çalışanlar camın önünden düşen G-Shock prototiplerine artık alışır hale gelmişler. Evet. G-Shock hikayesi bu şekilde başlıyor. Aynen Peki öyle. Geldik 2021'e. Bizim gibi aslında böyle mekanik saat tutkunu insanlar, ki sadece biz değil yani çevremizdeki çok dostumuz da öyle. Bir anda bir böyle Casio G-Shock, özellikle GA 2100 çılgınlığı ortaya çıkmış vaziyette. İnsanlar sosyal medyada paylaşıyorlar. Kollarında görüyoruz. Yani GA 2100'ü bu dönemde öne çıkaran özellik, fark ne oldu acaba? Yani bu olaya birkaç yerden bakmak lazım aslında. Öncelikle GA 2100 yeni bir tasarım. Yeni bir G-Shock. Yani G-Shock'un en son neslini temsil ediyor aslına bakacak olursan. Yani katılıyorum ama çok da farklı, ekstra da bir şey görünmüyor üzerinde. Tabii en nihayetinde bir G-Shock. Yani sonuç itibariyle müthiş farklı olması da beklenmez. Yakışıklı bir saat ve nispeten ince, daha kola takılabilir. Ondan sonra daha konforlu bir saat. Tabii bu işin teknik boyutu. Bir de işin sosyal boyutu var. Burada da şöyle 2 tane ayrı alt başlıkta inceleyebiliriz. Bir, saatin estetik görüntüsü son dönemlerin oldukça popüler saatlerinden Audemars Piguet'in Royal modeline benziyor. Çünkü üzerinde 8gen bir kadran var. Ve bu benzerlikten dolayı da saat camiası ona Casio ismini takıyor. Böyle bir durum var. Bir diğer neden de saat satışa çıkar çıkmaz anında tükeniyor. Yani evet, bir G-Shock için saatin bulunamaması ilk defa yaşanan bir olay. Yani 1983'ten beri G-Shock serisi üretiliyor. İlk defa Casio ürettiği bir G-Shock'u satışa çıkartır çıkarmaz hepsi bitiyor. Bu da yetmezmiş gibi saatleri alanlar over retail dediğimiz liste fiyatından daha yüksek fiyata satmaya başlıyorlar ve bunlar da satılıyor. Tabii bu arada üretilen adetler de öyle 3-5 falan filan değil yani. Yani binlerce üretilen bir saat. Tabii bu nedenlerden dolayı Casio için müthiş bir başarı oluyor. Ben eminim Casio bile bu başarıyı beklemiyordur. Yani çünkü en nihayetinde bir G-Shock böyle bir satış ya da böyle bir trende konu olacağını onlar da düşünmemiştir diye düşünüyorum açıkçası. Evet ama bir şekilde oldu ve evet. Yani dediğim gibi bizim kendi arkadaş grubumuzda da neredeyse herkesin kolunda bir tane var. Hatta benim bu aldığım model yani daha web sitesinde gördüm, düğmeye bastım, onaylandı dedi, oh dedim ve yaklaşık yarım saat sonra maalesef stok dışı, tükendi falan diye yazılarla görmeye başladık. İlginç bir detay, bizim Horabox Inside diye bir WhatsApp grubumuz var. Oldukça sınırlı sayıda üyesi olan ve bu grupta genelde saatlerimizi paylaşıyoruz. İşte fotoğraflar falan, onunla ilgili hikayeler.
Tabii grubun özelliği gereği, doğası gereği genelde yüksek saatçilikle ilgili modeller paylaşılıyor. İnsanların şeyi öyle yani koleksiyonları Koleksiyon ondan. öyle. Geçenlerde Serdar yeni aldığı transparan G-Shock GA2100'ün fotoğrafını paylaşıp bakın ben bunu aldım dedikten sonra bir 10 tane G-Shock GA2100 fotoğrafı geldi. Meğerse birbirimiz almışız ama birbirimize paylaşmıyormuşuz o sırada. Bu arada ben onu paylaşırken de biraz tedirgindim yani tepki görebilirim o diye. O da var yani, aynen öyle. Bunun burada ne işi var falan diye ama benden paylaştığım anda tıkır tıkır oldu ama aynı özellik, aynı olay ben Porsche Taycan'ı paylaştığımda da oldu. Evet. Yani sadece saat değil ha beyler işte bakın Porsche Taycan falan dedim de meğer o da insanlar almış gerçekten, ve kullanıyormuş. Yani. Ondan da ne kadar varmış diye düşündük. Yani sonuç itibariyle bakıldığında gerçekten popüler bir model, trendy bir model, bulunması da zor bir model. Yani bu sıfatları başka saatler için kullanmaya alışmıştık biz. Yani evet, bir 5711 ya da bir 15202 AP gibi. Bunu bir Casio'ya yaşamak gerçekten güzel, eğlenceli. Aynı zamanda tabii işin bütçesel kısmı da var. Yani görece uygun fiyatlı bir saat olduğu için sonuçta siz gerçekten uygun fiyatlı, uygun rakama böyle bir trendin bir parçası da olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Zaten bence en güzel tarafı da o. Yani biz son dönemde zaten Horavax'ta yaptığımız videoların çoğunda bu konuyu konuşuyoruz ve biraz da eleştiriyoruz. Çünkü iş dönüyor, dolaşıyor. Saati alıp alamamak arasında bir şey oluyor. Sistem ortaya çıktı. Yani ben bunu beğeniyorum, ben şunu beğenmiyorum falan değil. Ben bunu alabiliyorum ya da alamıyorum şeklinde 8-10 tane modelin üzerinde kilitlenmiş vaziyetteyiz. Bu da ne yapıyor? Gerçek saat tutkunlarını, saatlere böyle gönülden bağlı insanları ki bunun örneklerini de çok verdik ve sektörün bu hobinin dışına itmeye başlıyor. Ama buna benzer şeyler yani sonuçta sen bunu artık bulup bulamamak senin bütçenle alakalı olmuyor. Yani sen bunu artık şansa web sitesinde yakaladın. Bir bütçesel olarak buna ulaşabilecek durumdasın. Bu da saat sevgisini, saat tutkusunu yaşamak için güzel bir argüman aslında. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Bir de seninle sık sık konuştuğumuz bir konudur. Aynı zamanda akıllı saatler için de bu mevzuyu konuşuruz. Bu tip örnekler bana göre ilk saatini alacak insanları bir şekilde saatçiliğe itiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu Casio G-Shock GA2100 özelinde bahsedelim. Yani insanlar bunu almak için web sitelerine girdiğinde, internette araştırdığında bir noktada bu saatin Audemars Piguet Royal Oak'la olan benzerliğini görüyorlar. Evet. Ve bir şekilde daha önce bileğine saat takmamış ya da çok basit saatler takıp bunu almaya karar vermiş bir insan yavaş yavaş horolojiye doğru kaymaya başlıyor. Yani bence bu güzel bir şey. Sonuç itibariyle uygun fiyatlı giriş seviye diyebileceğimiz bir modelin çok daha yüksek fiyatlı ve çok daha farklı bir kültüre köprü oluşturabiliyor olması bence hoş bir değer. Ya şöyle şimdi bir de beni biliyorsun yani ben neredeyse ProTrain, Casio ProTrain her modelini üst üste alan biriyim. Yani kaç tane ProTrack saatim var bilmiyorum. Burak'ın dediğine katılıyorum. Orada ben de hani saat dünyasına böyle kendimi enjekte ederken bu tarz saatlerin de çok etkisi oldu. Yani ProTrack de bana çok keyif veren, farklı özellikleri olan güzel bir saatti ama bununla beraber yani benim bu şahsi fikrim tabii bir şey eklemek istiyorum. Yani akıllı saatler örneğini verdin ama akıllı saatleri ben sadece hani Casio G-Shock, Royal Oak, AP falan filan değil yani saatçiliğin tamamen dışında tutuyorum. Yani tamam aynı şekilde kullanılıyor diye aynı segmente girmesi gerekmiyor. Buradaki en önemli argümanım da bir akıllı saatin yenisi çıktığında yani işte bir şey 2'den 3'e atladığında 2 yani ya satacaksın ya atacaksın ya çöp kutusu ya işte çekmece ya çocuğuna vereceksin falan filan ama yani Casio G-Shock GA2100 bile olsa 10 tanesini bir kutuya dizip her gün bir tanesini kullanabilecek duruma geliyorsun. Dolayısıyla yani ben akıllı saatte kullanıyorum biliyorsun. Tabii biliyorum. Montblanc, Summit, işte Apple Watch, bu şey hepsini kullanıyorum ama gel gelelim onu ben kişisel olarak farklı bir segment olarak görüp tamamen farklı değerlendiriyorum. Doğru yani sonuç itibariyle bileğe takılıyor olsa dahi bir IT ürünü ve maalesef çabuk eskiyor. Yani ben hep şey örneğini veriyorum. Bu işte kayak ayakkabısı da ayakkabı diye geçiyor. Ama tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor. Yani sen onu koyup böyle takıp şeyde gezersin. Tamam belki akıllı saatlere tam bir örnek olmadı ama diyorum ya aynı şekilde aynı yerde kullanıldığı için aynı segmentte ürün olarak görmüyorum. Bu arada tabii bu videoyla beraber Instagram'da da
Bir Casio GA 2100 günü yapmak istiyoruz. Herkesten bunu paylaşmalarını isteyeceğiz. Keyifli olacağını düşünüyorum. Bu arada senin bileğindeki de benim çok ilgimi çekti. Yani o stok bir model olmasa gerek. Orada farklı bir oyun var diye düşünüyorum. Onu da anlatayım tabii. GA 2100'ün bu All Black modeli. Ben bunu özellikle almıştım. Üzerinde de internetten temin edilebilen Audemars Piguet Royal Oak kasa ve bilezik kiti var. Full seramik. full seramik demek isterdim ama paslanmaz çelik üzerine siyah PVD kaplamalı. Gerçekten çok kaliteli ve sonuç itibariyle plastik bir saati paslanmaz çelik siyah PVD kaplama bir saate çeviriyorsunuz. Bileziği falan oluyor. Açıkçası benim çok hoşuma gitmişti. Bu arada o çevrim bir anda Casio'dan Royal Oak'a falan geçiş gibi de değerlendirilebilir yani. Ama sonuç itibariyle yani bir telefonun kılıfı gibi de düşünülebilir. Evet, yani sonuçta arkasında 4 tane vida var ve o 4 tane vidayı açıp işte hafifçe elinizle esneterek plastikten karbondan yapılmış modülü çıkartıyorsunuz. Yenisini üzerine koyuyorsunuz. 4 tane vidayı takıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani bunun farklı kitleri de var bu arada. Senin kolundaki şeffaf versiyonun renklileri var. İşte pembe altını var, sarı altını var, çelik olanı var. Değişik şeyler denemek isteyen insanlar için. Eğlenceli bir ürün. Kesinlikle. Yani benim hoşuma gidiyor. Ben takıyorum da. Sonuç itibariyle saate meraklı insanlar tarafından garip böyle şöyle göz ucuyla bakıp da bu ne acaba falan diyenler de oluyordur içinden eminim. Hoş, tavsiye ederim yani. Evet. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz Global First'i GMT Sport'u da bu ekranlarda görürken bir anda Casio G-Shock GA 2100'ü de Horovax'ta saat sevgisini paylaşmak adına sizler için masaya yatırdık ve değerlendirdik. Umarız hoşunuza gitmiştir. Benzer videolara devam edeceğiz. Kesinlikle. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Bize sorularınız varsa sosyal medya kanallarımızdan ya da e-mail üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Her soruya olabildiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Burak Bayram'a da derin bilgilerini bize aktardığı için çok teşekkür ediyoruz ve hoşçakalın diyoruz. Yani. Görüşmek üzere.